Bilenler bilir, ben ve eşim Almanya'ya geldiğimizde 2017'nin Ekim ayıydı. İçinde bulunduğumuz dönemdi. Yani Ekim ayından önce Euro 3,80'di ve o güne kadar gerçekten öyle bir artış göstermemişti. Bizim de kenarda açıkçası bunu sağlayabilecek hazır bir paramız yoktu. Tabii biz eğitim amacıyla geldiğimiz için blok hesap göstermek durumundaydık. Yani yüklü miktarda bir Euro'ya ihtiyacımız vardı. Bugün baktığımızda Euro yaklaşık olarak 10 lira. Sürekli artıyor ya da düşüyor ama 10 lira civarında duruyor genellikle. Peki bu şartlar altında Almanya'ya gelmek sizce çok mu zor? Bana soracak olursanız gerçekten çok zor. Ama hayal mi? Bence hayal değil. Niye hayal değil? Bunu size anlatacağım. Ama bu videoyu izleyen arkadaşım, eğer sen oturduğun yerden kara kara düşünüp Euro'nun bu durumuna rağmen Almanya'ya gelme hayali artık suya düştü diye düşünüyorsan, istersen elindeki işi bırak. Ben de sana tane tane Almanya'ya gelmek Euro'nun bu durumuna rağmen neden hayal değil, sana bu yollarla birlikte anlatayım. Öncelikle gelin son 10 yılda Euro ne kadar artmış? Eş zamanlı olarak Türkiye'den yurt dışına yapılan göç de son 10 yılda nasıl değişmiş? Bunu birlikte inceleyelim. Ekranda da istatistiklerde görmüş olduğunuz gibi son 10 yılda Euro genel olarak hep artmış ve aslında eş zamanlı olarak yurt dışına yapılan Türkiye'den göç de yine bir şekilde çoğunlukla artmış. Demek ki Euro bile insanları durduramıyor. Yani günün sonunda hiçbir şey engel değil. Yani mesele engelleri kaldırmayı öğrenebilmek. Peki engelleri kaldırmayı öğrenebilmek derken neyi kastediyorum? Bugün size Almanya'ya gelme konusunda 3 farklı yoldan bahsedeceğim. Bu 3 yoldan hangisini seçerseniz seçin, Almanya'ya gelmek için çok iyi bir yabancı dile ihtiyacınız olmak zorunda. Bu ya İngilizce olacak ya da Almanca olacak. Yani günün sonunda ya çok iyi bir İngilizce ya da çok iyi bir Almanca'ya sahip olmanız gerekiyor. Ben ilk Almanya'ya geldiğim zamanlarda Almancam tabii yoktu ve Almanca kursuna yazılmıştım. Başlangıç kursu, yani A1 kursundaydım. Dolayısıyla insanlarla Almanca konuşamıyordum. Tabii sınıftakilerin durumu da benim gibiydi. Kimse kendi içinde konuşamıyordu, iletişim kuramıyordu. Ama benim için dezavantaj olacak şöyle bir şey var ki, sınıftakilerin büyük bir çoğunluğun ana dili İngilizceydi. Olmayanların da İngilizcesi çok iyi durumdaydı. Dolayısıyla teneffüslerde herkes kendi arasında rahatça İngilizce iletişim kurabildiğinde ben maalesef o konuda çok yeterli değildim. Özgüven sıkıntısı yaşıyordum ve eş zamanlı olarak karşı tarafı anlama konusunda da güçlük çekiyordum. Yine aynı şekilde dilin önemini başka bir örnekle size ifade etmek isterim. Eşim, yani Bahar, buraya Almanya'ya yüksek lisans için geldi ve çok iyi bir İngilizceye sahip olduğu için yüksek lisans yapabildi. Yani eğer iyi bir İngilizcesi olmasaydı Almanya'da eğitim göremezdi. Yine şu anki çalıştığı işinde de çok iyi bir İngilizceye sahip olduğu için çalışabiliyor. Yani demem o ki, eğer Almanya'ya gelme konusunda Almanca öğrenmek gözünüzü korkutuyorsa çok iyi bir İngilizceye sahip olarak da Almanya'ya gelebilirsiniz. Bu noktada benim daha önceden kullanmış olduğum ve son derece faydasını gördüğüm bir uygulama var. Bunu sizlere tavsiye edebilirim. Bu uygulamanın adı Cambly. Cambly aynı zamanda bu videomun da sponsoru. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle bir bilgisayar ya da telefon aracılığıyla internet üzerinden İngilizcenizi geliştirmenize yarayan bir uygulama. Ben Cambly'yi özellikle Almanya'ya ilk taşındığım zamanlarda yabancı dilimi geliştirmek için kullanmışım. Çünkü burada az önce de hikayemde anlatmış olduğum gibi insanlarla konuşmada sıkıntı yaşıyordum. Tabii karşınızda bir insan olunca biraz heyecan yapabiliyorsunuz ama Cambly bu noktada benim bu sıkıntıyı aşmama yardımcı oldu. Dolayısıyla eğer sizin de bu gibi problemleriniz varsa kesinlikle Cambly'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Peki Cambly'de başka neler yapılıyor? Cambly'de birbirinden farklı aksanlara sahip öğretmenler var. Yani örneğin Amerikan İngilizcesi öğrenmek istiyorsunuz, o tür hocalar bulabilirsiniz. Ya da British İngilizcesi öğrenmek istiyorsunuz, onunla ilgili hocalar bulmak mümkün. Ben özellikle ilk geldiğim zamanlarda farklı aksanlara sahip insanları anlamadığım için özellikle bu yönünü fazlasıyla kullanıyordum. Çünkü benim de en çok sevdiğim özelliği, Cambly'in bu. En azından ilk birkaç yıl Almanya'daki hayatımızı idame ettirmek için İngilizce'de bence tercih edilebilecek bir yol. Evet, şimdi Cambly'den bir eğitmene bağlanacağız. Kuzey Amerikalı birini seçtim. Hi. Greetings and hello. How are you? Thank you, and you? Excellent. Perfect. My name is Vince. What's your name? Nice to meet you. My name is Serkan. Do you have any plan for Friday or, for example, weekend? Well, on Saturday, I invited some friends to my home and just gonna have a barbecue.
60 Serkan kodunu kullanarak yılın ilk ve en büyük indirimden faydalanabilirsiniz. Özellikle 12 aylık aboneliklerde %60 indirimden faydalanmanızı sizlere tavsiye ederim. Eğer abone olmadan önce Cambly'yi ücretsiz şekilde denemek isterseniz aynı kodla deneyebilirsiniz. Gerekli detaylar aşağıdaki açıklamada var. Dil pratik yapmadan geliştirilmez. Kendinizi geliştirmek için bugün büyük bir adım atın. Gereksiz şeylere para harcamak yerine geleceğiniz için, özellikle Almanya'da kurmak istediğiniz hayat için kalıcı ömür boyu bir adım atın. Şimdi gelin Euro'nun bu gidişatına rağmen Almanya'ya gelmenin yollarını sizlere anlatayım. Sizlere ilk bahsetmek istediğim yol çalışma vizesiyle Almanya'ya gelmek. Çalışma vizesiyle Almanya'ya geldiğiniz zaman blok hesap gibi bir derdiniz olmayacak. Çünkü size işe almayı kabul eden şirketten ötürü siz bir blok hesap göstermeyeceksiniz. Direkt şirket vasıtasıyla gelebileceksiniz. Peki bu noktada neler gerekiyor? Neye ihtiyacınız var? Burada 3 önemli şey kesinlikle olmazsa olmaz şeylerden. Birincisi bir diplomaya sahip olmak. İkincisi bir mesleğe sahip olmak. Üçüncüsü de iyi bir yabancı dile sahip olmak. Yani bu 3 şartı da sağladığınız takdirde Türkiye'deyken iş arayıp Almanya'ya gelebilirsiniz. Ve blok hesap göstermeyeceksiniz. Bu en güzel tarafı bence. Peki tecrübe, deneyim. Burada çok farklı insanlarla tanıştım. Sağ olsun buraya Almanya'ya gelen takipçilerim bana yazıyorlar ve fırsat bulunca da şartlar uygunsa görüşüyoruz. Pandemi dışında genellikle. Dolayısıyla Türkiye'den, üniversiteden yeni mezun olup hiç iş deneyimi olmadan gelen insan da gördüm. 15-20 yıllık deneyime sahip insan da gördüm. Hatta size şunu söyleyebilirim. Mesela geçtiğimiz günlerde bir takipçimle buluştuk. Eşi 8 yıldır Almanya'da yaşıyor. İş bularak gelmiş ve hala Almanca bilmiyor. Sadece İngilizce üzerinden çalışıyor. Yani böyle opsiyonlar da var. Yani eğer o şirket o iş ilanını İngilizce açmışsa, sizden Almanca beklemiyorsa direkt o şekilde iyi bir İngilizce ile o işi kapmanız mümkün. Ama yine bunda dediğim gibi ya o ya da bu. Yani ya iyi bir İngilizce ya da iyi bir Almanca. İkisinden birisi gerekiyor. Peki diğer şartlar neler? Diploma demiştik. Mesela bir üniversiteden mezunsunuz 4 yıllık. Bunun bir geçerliliği var tabii ki. Ya da bir alanda uzmansınız. Bu konuda sertifikalarınız var ve çalışma deneyiminiz de bunu kanıtlıyor. Örneğin kasapsınız ya da gastronomi sektöründe çalışıyorsunuz. 5 yıldır ya da 10 yıldır çalışıyorsunuz. Eğer uluslararası geçerli olan sertifikalarınız varsa yine bu şekillere gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi öyle ya da böyle sizden iletişim kurup anlaşmanızı isteyecekler. Yani belki telefonla arayacaklar sizi ya da işte Skype üzerinden kameralı bir görüşme gerçekleştirmek isteyecekler. Dolayısıyla sizin o durumda kendinizi iyi ifade edememeniz direkt o işi kaybetmeniz anlamına geliyor. Ve o işi kaybetmek demek sadece aslında o işi kaybetmek demek değil. Ondan sonraki potansiyel başvuracağınız işlerde de sonuç aşağı yukarı aynı olacak. Dolayısıyla kesinlikle çok iyi derecede dili hakim olun ve olabildiğince bu riski minimuma indirerek bir şekilde Almanya'ya gelmenin yollarını, zeminini yapmaya çalışın derim. Peki çalışma vizesiyle geldiğinizde sadece blok hesaptan mı yürütüyorsunuz? Hayır, daha fazlası da var. Hemen bunları da sizlere açıklayayım. Mesela Türkiye'den Almanya'ya taşıyacağınız bütün eşyaların, yani taşıma parasının tamamını da yine şirket karşılıyor. Ayrıca bunun dışında direkt Almanya'daki ilk birkaç aylık kiranızı da şirketler veriyor genelde. Yani bu tarz olanakları var. Tabii bu iş ilanından ilana ya da şirketten şirkete değişiyor. Her şirket için aynı şeyi söyleyemeyiz ama bunu sağlayan birçok firma var. En azından buraya Almanya'ya taşımış birçok takipçim de bunu çoğundan duydum. Yani bir şekilde şirketin işte bu masrafları karşıladığını, ilk 2 aylık, 3 aylık kirayı verdiğini birçok kişiden duydum. Böyle opsiyonlar var. Hatta yakın bir örneği sizlerle paylaşayım. Geçtiğimiz günlerde bir hemşire arkadaşımla konuştum. Yine kanalımızı takip eden insanlardan biri ve iş kabulü almış Münih'teki bir hastaneden. Şirket 2500 euro maaş verecekmiş. Artı olarak bir lojman sunacakmış. Lojman içinde sadece ayda 200 euro verecekmiş. Münih gibi bir şehir için ayda 200 euro konaklamaya verilen gerçekten mükemmel bir bütçe. Düşünsenize yani böyle opsiyonlar var. Bunu yapan insanlar var. Yani bu saydığım şeyler aslında abartı değil. Bunları yapabilirsiniz. Yeter ki kovalayın. Yeter ki vazgeçmeyin ve kendinizi geliştirin. Bunlar önemli. Eğer bu şartları sağlarsanız aslında Almanya'ya gelmenin en kolay ve en garanti yolu çalışma vizesiyle gelmek.
Ama bu noktada şuna çok katılmıyorum. Çok karşıma çıkan bir soru bu. Almanya'ya A1 Almanca ile gelebilir miyim ya da A2 B1 Almanca ile gelebilir miyim? Bir kere şu özelliğimizi kesinlikle bir kenara bırakmalıyız. Öyle yarım yamalak olmaz bu işler. Almanca biliyorum demek, Almanca kendimi ifade ediyorum demek ya da İngilizce kendimi ifade ediyorum demeyin bir seviyesi yoktur. Hani seviyeleri genelde öğrenen insanlar kullanır. İşe başvurmaya hazır olan bir insan ya da karşı tarafla sorunsuz iletişim kurmayı göze alan bir insanın seviyesi olmaz. O yüzden lütfen bu A1 ile gelebilir miyim, B1 ile gelebilir miyim sorularını bırakın. Öğrenmek gibi bir niyetiniz varsa sonuna kadar öğrenin ve bu işi garantiye alıp öyle gelin. Sizlere en büyük tavsiyem bu olacak. Almanya'ya gelmek için önemli yollardan biri de eğitim vizesiyle gelmek. Tabii Euro'nun artış göstermesi, 10 lirayı bulması en çok da bu şekilde eğitim vizesiyle gelenleri vurdu. Çünkü burada ne yazık ki blok hesap gerekiyor. Durum çalışma vizesinde olduğu gibi değil. Dolayısıyla bu noktada sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Çünkü biz de Almanya'ya 2017 yılında geldiğimizde eğitim vizesiyle gelmiştik ve ucu ucuna da olsa blok hesabı ayarlayabilmiştik. O yüzden o noktadan nasıl sıkıntılar çekildiğini çok iyi anlıyorum. Tabii bu noktada benim sizlere bir başka tavsiyem var. Eğitim vizesiyle gelebilirsiniz. Fakat bloke hesabı ayarlamak gibi bir durumunuz yoksa burs kovalayabilirsiniz. Bunun için tabii gerekli şartları sağlamak gerekiyor. Bu şartları da sağlarsanız burs kovalamak mümkün. Bu ister Türkiye'den olabilir, ister Almanya'dan olabilir. Hiç fark etmez. İki taraftan da bursları nasıl kovalayabileceğinizle ilgili Bahar'ın da bir yazısı var hatta. Ben bu yazıyı normalde blogumuza gömdüm ve linki de zaten aşağıya bıraktım. Açıklama kısmından bu linkten de nasıl burs arayabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Burs bulduğunuz takdirde yine bloke hesaptan yırtabilirsiniz. Yine bu da zor bir yol ama yine de dediğim gibi hani dünyada aslında zor olmayan yol yok. Yeter ki çabalamak gerekiyor. Engelleri kaldırmak için mücadele etmek ve sizden istenilen şartları sağlamanız gerekiyor. Peki sizlere sunabileceğim Almanya'ya burs bularak gelmiş bir örnek var mı? Elbette o konuda da bir örneği sahibim. Bir arkadaşım var burada. Türkiye'de üniversitede okurken bir vakıftan burs alıyor. Yine aynı vakıfla bağlantılarını koparmıyor. Almanya'ya yüksek lisans için başvurduğu dönemde vakıftan dolayı bir bağlantı ediniyor. O bağlantıdaki kişi de Amerika'da yaşayan ve aslında Türkiye'deki öğrencilere yardım etmek isteyen bir hayırsever bir insan. Dolayısıyla o kişi bloke hesap masrafını karşılamayı kabul ediyor ve o arkadaşımız şu anda oradan almış olduğu o bursla burada Almanya'da yüksek lisans hayatına devam ediyor. Yani böyle örnekler de var. Demem o ki üniversite hayatında boş durmayın. Kesinlikle vakıflarda ya da bir takım projelerde yer almaya çalışın ve olabildiğince bağlantılar edinmeye çalışın. Bunlar hem sizin Türkiye'de üniversite okurken işinize yarayacak hem de o güçlü bağlantılar sayesinde gerek yurt dışında eğitim hayatını isterken gerekse başka bir alanda bir noktada tıkandığınız durumda bu tarz bağlantılar sizin önünüzü açacak. O yüzden bunu da göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Bana zaman zaman 13-14 yaşındaki, 15 yaşındaki genç kardeşlerimden de mesajlar geliyor. Abi tavsiye verebilir misin? Ne yapalım? Nasıl yurt dışına gelelim diye. Yaşınız çok genç. Hatta 20 yaşına kadar olan insanlara, hatta 25'e kadar olan insanlar için de aynı şeyi düşünebiliriz. Yaşınız çok genç. Eğer bir şeyler noksansa sizde onları tamamlamaya çalışın. Üniversite eksikse üniversite okuyun. Dil eksikse dili tamamlayın. Çünkü buraya gelmek için bunların tamamı önemli. Ama bununla birlikte bahsettiğim gibi eğer hala yolun başındaysanız ya da yeni çıkmışsanız o yola bir şekilde bu tarz networkler edinmeye çalışın. Çünkü gelecekte bunlar gerçekten işinize yarayacak. Almanya'ya gelme yolunda elinizdeki güçlü kozlardan biri de sponsor bulmak ya da diğer ismiyle garantör bulmak. Peki nedir bu garantör bulmak? Almanya'da yaşayan herhangi bir insanın size maddi olarak kefil olduğunu gösteren belge. Buna Almanca'da Verpflichtungserklärung da deniyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl bu belgeyi alabilirsiniz? Ya da tüm işler en ayrıntısıyla nasıl olacak? Almanya'da diyelim ki bir akrabanız var ya da bir tanıdığınız
bir arkadaşınız ya da tanımadığınız bir insan, hiç fark etmiyor. Bu kişi sizin adınıza kefil olduğunu göstermesi gerekiyor. Ama bunun için bu kişinin kendisinin başvurması gerekiyor. Ne yapacak? Yabancılar bürosuna gidecek. Yabancılar bürosunda bunun için başvuruda bulunacak. Zaten belgesini şu anda da ekranda görüyorsunuz. Bunun için yapması gereken şey çok basit. Son 3 aylık maaş bordrosunu gösterecek. Kimliğini verecek. Ve giderlerini gösterecek. Giderlerini göstermek derken bu arada her şeyi tek tek faturalandırmaktan bahsetmiyorum. Orada zaten bir form dolduruyor. O konuda oradaki memurlar yardımcı oluyor. Sadece genel olarak gelirini ve giderini anlatması gerekiyor. Bütün bu durumda, yani gelir ve gider dengesinde kenara giderlerden sonra size ayırabileceği ortalama aylık 850 euro bulunuyorsa bu kişi direkt size sponsor olabilir. Dolayısıyla bu sizin için inanılmaz kolay bir adım olacak. O kişi için de öyle çok zorlayıcı şartlara sahip bir yöntem değil. Yani eğer Almanya'ya gelmek istiyorsanız bu yöntemi düşünebilirsiniz. Özellikle eğitim amacıyla gelmek isteyenlerin bloke hesap konusunda sıkıntı yaşadığı durumlarda bu kesinlikle etkili bir yöntem. Peki bu konuda benim bir örneğim var mı? Bu konuda da bir örneğim var. Burada tanıdığım bir arkadaşım var. Birkaç yıldır Almanya'da ve doktora amacıyla gelmişti. Gelirken de bloke hesap için gösterebileceği bir para yoktu. O yüzden bir şekilde garantör bulup gelmesi gerekiyordu. Peki garantörü nasıl buldu? Bağlı bulunduğu köyün derneği var. O köyün derneğinden dolayı bir bağlantı buluyor ve bağlantıda olduğu kişi de Almanya'da yaşayan bir doktor. Ve tamamen tanımadığı, sadece aynı köyde olup aynı derneğe kayıtlı iki farklı bağlantıdan bir şekilde sponsor bulmuş oluyor. Yani tamamen bağlantısız. Böyle hikayeler de var. Yani illa sponsor olacak kişi sizin akrabanız olmayacak. Genelde hep böyleymiş gibi düşünülüyor. Böyle yanlış bir bilgi var etrafta ama herhangi bir Almanya'da yaşayan kişinin size sponsor olması mümkün. O yüzden eğer böyle bağlantılarınız varsa kesinlikle bunu yoklayın. Yoksa da bunun için az önce bahsetmiş olduğum hikayedeki gibi bir dernekten ya da farklı bir yerden bağlantılar edinmeye çalışın. Evet, geldik bir videomuzun daha sonuna. Bu videomda anlatmış olduğum üzere yetkinlikler kesinlikle önemli. Eğer bunlardan birinde noksansanız Almanya'ya gelme konusunda ciddi anlamda zorluk yaşarsınız. Muhtemelen de bu işi başaramayabilirsiniz. O yüzden gerçekçi olup bütün bunları sağlamak elinizdeki en güçlü koz olacak. Bu konuda Cambly'nin sunmuş olduğu %60 indirimli kodu da aşağıdaki açıklamaya bıraktığımı tekrar hatırlatmak isterim. Buradan yine aynı kodda ücretsiz deneme dersleri yapabilirsiniz. Ayrıca beni desteklemek için yine bu kodu kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.